Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu tunus işi bebek yeleğini çalışmak istiyorum. Bu modelimizi değişik renklerle yapabilirsiniz. Ben bugün beyaz ile çalışıyorum. Beyaz ile de çok şık ve çok zarif duruyor, bakın. Bugün yeleğimizi 1-1,5 yaş arası bebekler için yapıyorum. Yeleğimizin örgüsüne yapacağımız aya göre başlangıçtan zincir çekerek başlıyoruz. Etek ucunda haroşa modeller uyguluyoruz ters ilmekler yaparak. Daha sonra önden haroşalara devam ediyoruz. Yelek gövde boyunu istediğimiz ölçüye kadar örüyoruz. Ondan sonra kolları ayırıyoruz. Kol işaret yapıyoruz. Önleri ayrı ayrı, arkayı ayrı örüyoruz ama yeleğimizi başlangıçta tek parça halinde örüyoruz. Bakın bu şekilde tek parça halinde yeleğimiz dikişsiz olmaktadır. Hiç dikiş kullanmadan yeleğimizin örgüsünü bitiriyoruz. Yeleğimizin örgüsü bittikten sonra da düğmelerini dikerek giyilmeye hazır hale getiriyoruz. Ben bugün 1-1,5 yaş için yapıyorum dedim. Bu başlangıç zincir sayısını siz elinizin sıklığına göre çekebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa benim çektiğim zincirden daha fazla çekin. Ölçüyü yapacağınız aya göre santimetre olarak ölçü alarak yaparsanız daha iyi olur. Yeni doğan bir bebekte 50-52 santim başlangıç yapmanız yeterli olacaktır. Bu ilk yaptığımız haroşa sırası 50-52 santim olursa yeni doğan bebek için yeterli olur. Daha büyük yapmak istiyorsanız benim yaptığım ölçüden onu da 60-65 santim başlayabilirsiniz. Yapacağınız yaşa göre 3-4 yaş için yapacaksanız bu ölçü değişecektir. Yüksekliği de bebeğinizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız aya göre değişecektir. Ben bugün yeleğimi 106 zincir çekip 106 ilmek alarak başlıyorum. Sizin eliniz sıkıysa 106 değil 110-115 zincir çekmeniz gerekebilir. Onun için ölçü yaparak başlarsanız çok iyi olur. Yeleğimizin arka görüntüsü de bakın bu şekilde. Ben bugünkü yapmış olduğum yeleğin ölçüsünü size ölçmek istiyorum. Tam boyunu ölçüyorum bakın. Omuzdan bitim noktasına kadar 33 santim. Kol altından bakın kol kesiminden etek ucuna kadar olan yükseklik 20 santim. Enini ölçüyorum. Bakın bu şekilde giyilmeye hazır bir şekilde enini ölçüyorum. 28 santim. 1-1,5 yaş için güzel bir boydur bu arkadaşlar. Dediğim gibi siz daha küçük yapacaksanız başlangıç ölçüsünü daha küçük başlayabilirsiniz. 28 santim değil de bu eni 24-23 santim olabilir yeni doğanda. Daha büyük yapacaksanız da bu başlangıç zincir sayısını daha fazla ve santimetre olarak ölçün. Ona göre başlayın. Yüksekliği de yapacağınız aya göre kol altı yüksekliği de değişecektir. Bu şekilde yeleğimizi örelim. Ben bugün ayrı bir ayrıntı olarak bakın omuz bölümünde, ense bölümünde bu şekilde bir biye çalışması yaptım. Örgümün videosunun anlatımı sırasında bunu da siz de göreceksiniz. Yeleğimizi tunus işinin değişik tekniklerini kullanarak yapıyoruz. Başlangıçta ters örgüler alarak haroşa modeli uyguluyoruz. İlerleyen bölümlerinde düz örgüler örüyoruz. Cep bölümünde tekrar ters örgüyle haroşa yaptım. Bu kol altından sonra tekrar haroşa ve bakın bu şekilde petek örgü modelini uyguladım. Yani bir yelekte değişik tunus işi tekniklerini kullandım. Düğme olarak 3 adet düğme diktim. Cep bölümlerine de dekoratif amaçlı 2 düğme diktim bakın. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Siz örgülerinizi yaparken
kendi yorumlarınızı da katabilirsiniz. Daha farklı modeller ortaya çıkar, hem daha güzel olur. Ben size kısaca basit püf noktalarını gösteriyorum sadece. Yeleğimin örgüsünde Nako Lux Minnoş Baby ipini kullandım ben. Üzerinde 100 gram 340 metre yazmaktadır. %35 polyamid, %65 premium akrilik. Elimin sıklığına göre ben çok sert olsun istemiyorum. Onun için 4,5 milimlik bakın tığ kullandım. Ucu gagalı bir tığ bu. Siz daha küçük tığ kullanacaksanız daha küçük düşecektir yeleğiniz. Onun için başlangıcını daha çok çekmelisiniz. Benimle aynı sayıda çekerseniz yeleğinizin ebatı küçük olur. Bir ip yetmiyor. Benim yaptığım bu ölçüde bir yeleğe bir ip yetmedi. Çok az bir yerinde ikinci ipten kullandım. Ona göre ipinizi elinizde hazır bulundurursanız iyi olur. Düğme olarak da söylemiştim. 3 ön bölümlerde, 2 de ceplerde olmak üzere toplam 5 adet düğmeye ihtiyacımız var. Siz bunu değişik renklerle yapabilirsiniz. Bakın diğer rengi de böyle. Ben bunda kendi yorumumda katarak farklı bir şekil verdim. Siz de dediğim gibi kendinize göre yorumlar katarak örgünüzü örebilirsiniz. Malzemelerimizi de söyledik. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Bu şirin ve şık olan Tunus işi bebek yeleğinin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin desteğiyle inşallah daha da büyüyeceğiz arkadaşlar. Daha büyük bir aileye sahip olacağız. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Yeleğimizi tek parçadan örüyoruz. Bakın bu şekilde dikişsiz tek parça şeklinde örüyoruz. Onun için 106 zincir çektim. Şu anda 106 zinciri çektim. Buradan her bir zincirden birer ilmek çıkararak tığın üzerine topluyoruz. Bakın bu şekilde her zincirden birer ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar 106 ilmeği toplayalım. Bakın 106 ilmeği tığın üzerinde topladım. Şimdi bunu tığ yardımıyla bu şekilde bakın ilmeği alıyorum, içerisinden geçirerek örgünün başına kadar çekiyorum. Buraya kadar bütün ilmekleri bu şekilde çekelim. Bütün ilmekleri çektim. Bakın bir sıra düz tunus işi elde ettik. Kaç santim olduğunu ölçelim bunun. Santimetre olarak ölçüyorum bakın. Sıfır noktasına bitirmiş olduğumuz yerden ucuna tutuyorum. Örgümü çektirmeden bakın çektirmiyorum, gayet serbest. Yerde yapamıyorum. Ekrana sığmıyor çünkü görüntü. Bu şekilde yavaşça bakın ölçüyorum. ...56 santim uzunluk var. Benim bugün yapacağım yelek için yeterli bir ölçü. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu ölçüyü 64-65 santim olarak da yapabilirsiniz. Çünkü tek parçadan oluşuyor yeleğimiz. Bu ne ölçtüysek o geçerli olacak. Hemen örgüye başlıyorum. Bakın ilk ilmek tığımın üzerinde, ikinci ilmeği tığın bu tarafına ipi alıyorum. Bakın benden tarafta şöyle tutayım, yavaş yapayım. İlmek burada. İlk bakın şu ikinci ilmeği alıyorum.
Tığı doluyorum, çekiyorum. Burada ters bir görüntü elde ettim. Diğer ilmeği aynı şekilde tersten alıp çıkarıyorum. İpi bu tarafta tutuyoruz bakın. Bu şekilde almıyorum. Bakın normal Tunus işini bu şekilde alıyoruz. Öyle almıyorum. İpi tığın bu tarafında tutuyorum. Yavaşça çıkarıyorum. Bakın haroşa görünümünü, tersten görünümü aldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri tersten alarak gidelim. İlmekleri tığ yardımıyla çekelim. Aynı şekilde bu haroşa dişlerden 4 sıra elde edesiye kadar sıraları tekrarlayalım. Bakın 4 sıra haroşayı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Artık örgüye geçeceğiz. Düz örgülere geçeceğiz. Düz örgülere geçerken bu ön patlarda bakın hem burada hem burada ön patlarda haroşaya devam edeceğiz. Diğer yerler düz olacak. Baştan 6 ilmeği haroşa yapıyorum. Bakın bir yap başta var zaten ilmek takılı. 2 3 4 5 6 ilmeği tersten yaptım. Takip eden ilmekleri düz yapıyorum bakın. Düz Tunus işi olarak yapıyorum. İlmeği taktım, çıkardım. Taktım, çıkardım. Taktım, çıkardım. Bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 6 ilmek kalasıya kadar düz örüyoruz. 6 ilmeği haroşa yapacağız. Bu sondan 6 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Bakıyorum 2, 4, 6 ilmek kaldı bakın sıra sonunda. Bu 6 ilmeği haroşa olarak tersten örgü yapıyorum bakın. Baş tarafta da 6 ilmeği ters yapmıştık. Burada da aynı şekilde 6 ilmeği tersten yapıyorum. Son ilmeği şu şekilde ikisini bir alarak çekiyorum. Bakın başta ve sonda 6'şar ilmeği tersten yaptık. Aralardaki ilmekleri düz yaptık. Hepsini başa kadar çekiyorum. Bütün ilmekleri bakın çektim. Bu yaptığımız sırada başta ve sonda 6'şar ilmeği ters yaptık. Aralardaki ilmeği düz yaptık. Artık örgümüz bu cep görünümünü yapasıya kadar düz olarak devam edecek. Ama bu başta ve sonlarda olan ters örgüler haroşa olarak devam edecek. Şimdi burada düğme için düğme iliği yapmak istiyorum. Düğme iliğini bakın bu şekilde yapıyorum. İlk baştan 3 ilmeği örüyorum. Bakın haroşa yaptım. 3 ilmeği yaptım. İpi tığın üzerine bir defa doluyorum. Takip eden 2 ilmeği tığın üzerine alıyorum. Kesme yapıyorum. Burada doladık. Burada bir düğme deliği oluşacak. Doladığımızın yerine 2 ilmeği birlikte aldım bakın. Takip edenleri gördüğüm gibi bakın bir haroşa var, bir ters aldım.
Diğerlerini düz yapıyorum. Düğme deliğini tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Başta 3 haroşalık ilmeği taktık, yaptık. İpi tığın üzerine bir defa doluyorum. Haroşa kesmesi olarak bakın 2 ilmeği tığa taktım. Haroşa yapıyorum. 6. olanı da haroşa yaptım. Bakın tığımın üzerinde 6 ilmek var hala. 2, 4, 6. Bunlar haroşa oldu. Takip edenleri düz tunus işi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki 6 ilmeği haroşa yapalım. Buraya kadar düz yapalım. İlmekleri geriye çekelim. Bakın sıra sonuna kadar gittim, geldim, çekiyorum. Bu tığın üzerine ip doladığımız yere geldim. Bunun da aynı şekilde bakın ilmek olarak çıkardım. Örgüme devam ediyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Haroşaları haroşa olarak yapıyorum. Düğme deliği yaptığımız yerdeyim. Bu düğme deliğinin olduğu yerden bir ilmek çıkarıyorum. Takip eden yanındaki gözeneği bakın ikisini bir alıyorum, çıkarıyorum. 2, 4, 5. Bir haroşamız daha var burada. 6. Başta 6 ilmek haroşa olacak. Takip edenleri düz olarak yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın görüntü olarak böyle oluyor. Bir iki daha yapayım. Daha net görünsün. Başta ve sonda 6'şar ilmek ters olacak. Aralardaki ilmekler düz olacak. Örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Bu lastikten itibaren toplam bir 7-8 sıra kadar düz örgü öreceğiz arkadaşlar. 2 sırasını yaptık. 3. sıradayız. 5-6 sıra daha örelim. 7-8 sıra bu şekilde ördükten sonra cep bölümünü yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar düz örgüleri 2, 4, 6, 8, 9 sırada bitirdim. Şimdi cep bölümünü yerleştireceğiz. Cep yapmayacağız ama sadece cep görünümlü bir örgü yapacağız. Onu yerleştirelim. Bakın başta haroşaları haroşa olarak yapıyorum. Altı ilmeği bakın haroşa yaptım. Cebe kadar 4 ilmeği düz yapıyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeği düz yaptım. Takip eden 13 ilmeği tersten alıp haroşa yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ilmeği ters yaptık. Takip edenleri düz örgü olarak devam ediyorum. Bu aynı görüntüyü diğer tarafta da yapacağız. Burada hemen sayıyorum bakın 6 burası var. 4 düz yaptık. 13'te ters yaptık. 17 ilmek var bakın burada. Hemen tersten 17 ilmeği sayıyorum. 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'ye bir işaret takıyorum. Buraya kadar düz örgü öreceğiz. Arka ve önlerin içerisinde olduğu düz örgü öreceğiz. Bu işaret yaptığımız yere kadar. Düz örgülere devam ediyoruz. İşaret yaptığım yere geldim. İşareti çıkarıyorum. Bu işaret yaptığım yerden itibaren 13 ilmeği tersten alıp haroşa yapıyorum. Bakın, ters yaptım, ters yapıyorum. 13 ilmeği ters yapalım. Sayıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeği ters yaptık. Bakın burada 4 düz ilmek kaldı ön pattaki haroşaya kadar. 4 ilmeği düz yapıyorum. Ön patta bulunan haroşaları tersten ilmek yapıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi hepsini birer birer tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Hepsini çektik. Bu sırada ilmekleri nasıl görüyorsak öyle yapacağız. İlk baştakiler zaten değişmiyor. Tersten haroşa yapıyorum. Dört ilmek düz örgü yapıyorum. 13 ilmek, bakın ters görünüyor. Ters yapıyorum. Düzlere geldim. Bakın tersleri bitirdim. Görünen örgüler düz yapıyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri nasıl görüyorsak, bir alt sıradaki ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz. Örgümüzü böyle devam ettireceğiz. Bu cep bölümünde görünen bu görüntünün, bakın buranın 4 sıra olasıya kadar örgüleri nasıl görüyorsak o şekilde ilmekler alarak gidelim, geriye gelelim. 4 sıraya tamamlayalım bu cep bölümünü. Yeleğin örgüsünü cep görünümlü bölümü, bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşa olasıya kadar ördüm. Artık örgümüze düz devam edeceğiz. Bakın cep bölümünü bitirdik. Kol altına kadar düz devam edeceğiz. Yapacağınız büyüklüğe göre gideceğiniz sıra sayısı değişir. Benim yapacağım ölçüde, benim yaptığım sayılarda yapıyorsanız bir 10-12 sıra kadar düz olarak devam edelim. Bakın düz örgüyü bu şekilde yapıyoruz. Nasıl görüyorsak öyle yapıyoruz. Düğme deliğine bakıyorum. Burada bir düğme deliği de açalım. Bakın aralarını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa var. 10 diş haroşadan sonra tekrar bir düğme deliği yapmak istiyorum. Düğme deliğimizi de yapalım. Örgümüze devam edelim. Bakın ilk baştan üçünü yaptım. İpi tığın üzerine doluyorum. 2 ilmeği tığın üzerine alıp tersten kesme yapıyorum. Nasıl görüyorsam
o şekilde alıyorum. Bakın düzlere, ön patta olan haroşaları yaptım. Düz örgü yapıyorum. Artık cep bölümünde olan yerde de haroşaların üzerine düz örgü yapıyoruz. Ters örgüyü bitirdik. Örgüye düz devam edeceğiz. Bütün ilmekleri düz alıyorum bakın. Bu şekilde düz örgü olarak sadece ön patlarda haroşa yaparak bir 10-12 sıra kadar örelim. Daha sonra kol altından kol kesimlerini ve yaka kesimlerini yapacağız. Cep görünümlü bölümden itibaren, bakın buradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12. sırayı tamamladım. Düz örgüleri bitirdim. Artık kol bölümünü kesmeye geleceğiz arkadaşlar. Bakın burayı yapacağız. Oradan önce bu şekilde 2 sıra haroşa yapmak istiyorum. Haroşaları sadece ön bölümlerde görünecek. Arka bölümü düz yapacağız. Bu sırada önleri işaretlememiz gerekiyor ki şaşırmayalım. Bakın işaretlemek için orta noktasını bulun. Yaptığınız sayının orta noktasını bu şekilde ikiye katlayın. Örgünüzü bakın, düğme ve düğme iliği yapacağımız patlar üst üste gelecek şekilde ikiye katlayın. Böylece bu kenarda kaçıncı ilmekse orası ön bitimidir. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Bu 28. benim kol ile arka bölümün ayrım noktası. Diğerinden de aynı şekilde 28 ilmeği sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28'e de herhangi bir iğne ile de olabilir. Bakın şu şekilde bir iple de olabilir. Bir işaret takalım. Amacımız önle arkanın ayrım yerlerini belirlemek. Bakın burada kalmıştık. Bu ön bölümü işaretli yere kadar haroşa yapıyorum. Bakıyorum hemen burada düğme iliği için yer belirlemem gerekiyor. Onu da belirleyelim. Bakın 1, 2 ilmeği yaptım. 3 ilmek var. İpi tığın üzerine alıyorum. Düğme deliği için kesme işlemini yapıyorum. Haroşa olarak örgüme devam ediyorum. Düzlerin üzerinden haroşa yapıyorum. Bu işaret yaptığımız yere kadar. Bütün ilmekleri tersten alarak haroşa yapıyoruz. Bakın işaretli yere geldim. Şöyle takalım. Bize engel olmasın. İşaretli yer ön bölümün bittiği nokta. Burada kalacak bu. Takip eden 6 ilmeği de arka bölümün kolu için haroşa yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaretli yerden sonra 6 ilmeği de arka bölümün kol patı için işaret olsun diye haroşa yaptık. Takip edenleri düz örgü örüyorum. Buraya işaret yaptığımız yerden 6 ilmek öncesine kadar düz örgülere devam ediyoruz.
Bakıyorum. 2, 4, 6. 2 defa daha düz yapalım. Bakın 6 ilmek kaldı bu işaretten önce. Bu 6 ilmeği haroşa yapıyorum. Bakın 2, 4, 6 ilmeği arka bölümün kol patı için haroşa yaptım. Takip edenleri de sıra sonuna kadar haroşa yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmekleri, kalan ilmekleri haroşa yapalım. Sonra bütün hepsini geriye çekelim. 2 sıra haroşayı da tamamladım. Artık bu sırada kesmelere başlayacağız. Sadece ön bölümü öreceğiz. Baştan 6 ilmeği haroşa yapıyorum. 2, 4, 6. Ön bölümden kesme yapıyorum. Bakın 2 ilmeği bir aldım. Kesme yaptım, çektim. Artık modeli de yerleştireceğiz. Bakın bu modelleri yapacağız. Oraya geldik. Bunları bir ters bir düz yapıyoruz. İkinci sırada da tersin üzerinden düz, düzün üzerinden ters ilmekler yaparak petek görünümü elde ediyoruz. Şimdi burada petek görünümü elde etmek için bakın bir kesme yaptım. Ters yapıyorum. Düz yapıyorum. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Bir ters bir düz devam ediyoruz. Devam ediyorum. Kontrol edelim. Bakın bu işaret yaptığımız yer kolla arkanın ayrım yeri, yani önünde bittiği ilmek olacak. 2, 4, 6 ilmek fazladan yapmışız. Burada 6 ilmek kol bölümü için haroşa olacak. Bakın 2, 4, 6 ilmeği haroşaya ayırıyoruz. Koldan burada bir kesme yapıyorum bakın. Takip eden 6 ilmeği haroşa yapıyorum. Bakın son ilmeği düz taktım. 2, 4, 6 ilmek kol patı için ayırdık. Artık buradan geriye çekiyorum bütün ilmekleri. Hepsini çektim. Tekrar sıraya başlıyorum. Baştan 6 ilmeği tersten alarak haroşa yapıyorum. Ön bölümden 2 ilmeği bir alarak kesme yapıyorum. Modelime bakıyorum. Bir alt sırada bakın düz ilmek yapmışım. Bunun üzerine ters ilmek yapıyorum. Ters ilmeğin üzerine düz ilmek alıyorum. Düzün üzerine ters alıyorum. Bu şekilde gördüğümün tam tersi ilmekler alıyorum. Bakın tekrar kesme işlemine geldim kolda. Sondan bakın haroşalardan önceki 2 ilmeği tığa takarak kesme işlemi yapıyorum. Sondaki 6 ilmeği kol patı için haroşa, yani tersten örgü yapıyorum. Şimdi hepsini başa kadar çekiyorum.
Bütün ilmekleri çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Haroşaların üzerinden haroşa yapıyorum. Bakın ön patın oradan kesme işlemi yapıyorum. Üçüncü kesmemiz bu. Bir alt sırada düz ilmek, bakın üzerinden ters ilmek alıyorum. Ters ilmeğin üzerinden düz ilmek yapıyorum. Ters ilmek, düz ilmek yaptım. Ters ilmek yaptım. Düz ilmek. Kol bölümünden kesmelere geldik yine. Bakın sondan 2 ilmeği tığa takıp tek ilmek şekline getiriyorum. Takip edenleri 6 ilmeği kol payı için örüyorum bakın. Başa kadar hepsini çekelim. Bakın modelimiz şeklini alıyor. Kolda kesmeleri artık bırakmak istiyorum. 3 defa kesme yaptım. Ben yeterli görüyorum. Önlerden kesmelere devam edeceğiz. Burada bir sıra, bakın 3 defa kestik. 3 sırada kestik. Bir defa hiçbir işlem yapmadan düz işlem yapacağız. Nasıl görüyorsak o şekilde örgümüze devam edeceğiz. Ön patta bulunan 6 ilmeği ördüm. Bakın bu kesme yaptığımızı düz yapıyorum. Tersin üzerine düz, düz ilmeğin üzerinden ters ilmek alıyorum. Kol bölümüne geldim. Bakın kolda da bu ilmeği düz götüreceğiz. Görüntüsü güzel olsun diye bu bir ilmeği düz götürmek istiyorum. Sıra sonunda bulunan 6 ilmeği haroşa yapıyoruz. Başa kadar hepsini çekelim. Şimdi tekrar kesme işlemi yapacağız. Baştan 6 ilmeği örüyorum. Bakın 2 ilmeği bir alıp kesme işlemi yapıyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. İlmekler çıkararak örgüme devam ediyorum. Kol bölümünde bulunan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Hepsini başa kadar çekiyorum. Aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Ön patta ters örgü yapıyorum.
Modelden önce bakın kesme işlemi yapıyorum. Ters ilmeğin üzerine düz ilmek, düz ilmeğin üzerine ters ilmekler yapıp petek modeli oluşturuyorum. Bu şekilde devam edelim. Önlerden kesmeleri birkaç sıra daha yapalım. Bu üçgen şekli alasıya kadar örgümüz devam ediyor. Bu şekilde ön bölümden, kollardan kesme yapmıyoruz artık. Sadece ön bölümlerden kesmeler yaparak ön bölümün örgüsüne devam edelim. Önlerden kesme işlemlerine bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek kalasıya kadar kestim. Artık kesmeleri burada bırakıyorum. Düz devam edeceğiz. Nasıl görüyorsak modelimizi kol boyu bitesiye kadar örgümüze düz devam ediyoruz. Arada 3 ilmek model oluşturacak olan yerde kaldı bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın bu sayılarla bu şekilde kol boyunu buradan ölçün. Yapacağınız aya göre kaç santimlik gerekiyorsa o kadar kol boyunu örelim. Kolun yüksekliğini, derinliğini istediğiniz kadar örebilirsiniz. 12-13 santim, kaç santimlik kol yüksekliği istiyorsanız o kadar tamamlayalım. Bu ön bölümü bitirelim. Bu ön bölümün kol yüksekliğini benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın başlamadan önce bu 2 sıra haroşa yapmıştık. Ondan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 sıra haroşa yaptık. Kol da benim için yeterli bir yükseklik. Görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde yeterli bir yükseklik. Ön bölümün örgüsünü burada bitiriyorum. Ama bu ön payı bitirmiyorum. Bakın bu ense bölümüne gelecek olan bu örgüyü buradan devam ettireceğiz. Ön patta olan bu 6 ilmeği devam ediyorum. Bakın 6 ilmeği devam ediyorum. Burası geriye kalanlar omuz bölümü olacak. Arka ile burayı birleştireceğiz. Son ilmeği düz alayım. 6 ilmeği çekiyorum. Haroşa olarak tekrar 6 ilmeği örüyorum. Çekiyorum. Bu 6 ilmekli şerit halinde devam edecek. Burada bırakabilirsiniz de devam edebilirsiniz de. Ama ölçüsünü arka bölümle diğer ön bölümü yaptıktan sonra birleştirince ayarlayacağız. Oraya kadar ön bölümü yapalım, arka bölümü yapalım. Bunu burada bırakalım. İpin diğer ucunu elime alıyorum. Diğer ön bölüme başlayalım. Diğer ön bölüm için bakın bu işaret yaptığımız ilmek var. İp takmıştık. Bu ilmeğe şu şekilde
tığ takıyorum. İpi bağlıyorum. Aynı ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. 6 ilmeği haroşa yapıyoruz. Ön kolun patı için. 2 3 4 5 6 kesme işlemi yapıyorum. Bakın 2 ilmeği bir taktım. Kolda kesme işlemi yaptım. Diğer kolda da aynı şekilde kesme işlemi yapmıştık. Modellerimi yerleştiriyorum. Bakın. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. İşaretimizi çıkaralım. Düz yaptım. Ters yapıyorum. Düz yapıyorum. Ters yapıyorum. Düz yapıyorum. Ters, düz. Ön bölümde 6 ilmek pat oluyor. 2 4 6. Bu 2 ilmeği kesme işlemi yapacağız. 2 düz daha yaptım. Bakın kesme işlemi yapıyorum. Ön patta bulunan bütün ilmekleri haroşa yapıyorum. Şimdi bunların hepsini başa kadar çekiyorum. Hepsini çektim. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine aynı şekilde yapıyorum. Diğer ön bölümde ne yaptıysak bu ön bölümde de aynı işlemleri yapıyoruz. Kol payında 6 ilmeği haroşa yapıyoruz. Ön patta 6 ilmeği haroşa yapıyoruz. Aradaki ilmekleri bir ters bir düz yapıyoruz. İkinci sırada düzün üzerinden ters, tersin üzerinden düz ilmekler yaparak petek görünümü elde ediyoruz. Bakın bir kesme daha yapıyorum. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz yapıyorum. Ön patta da yine aynı şekilde kesme işlemi yapıyorum. Ön pat haroşalarını haroşa olarak devam ediyorum. Hepsini başa kadar çekiyorum. Diğer bölümde koldan ve ön bölümden kaç kesme yaptıysak burada da aynı şekilde yapıyoruz. Burada koldan 3 defa kesme yapmıştık. Şimdi 2 defa kesme yaptık. 3. kesme işlemini yapıyorum. Son kesme işlemi kol bölümünde. Bu sıradan sonra kol bölümü yani bu koldaki pat düz devam edecek. Ön bölümden kesmelere devam edeceğiz. Bakın 3. kesmeyi yaptım kolda. Modelleri nasıl görüyorsam tersi işlemleri yapıyorum. Düzün üzerinden ters, tersin üzerinden düz ilmekler alıyorum. Ön patta yine kesme işlemi yapıyorum. Ön patın haroşalarını haroşa yapıyorum.
Bakın bu şekilde ön bölümü devam edeceğiz. Bu ön bölümde ne yaptıysak burada da aynı işlemleri yapacağız. Önden kaç sırada kaç defa kesme yaptıysak bu önde de aynı şekilde bakarak kesme işlemini yapacağız. Aynı yükseklikte öreceğiz. Bu omuza kadar olan yere kadar tamamen örelim. Şimdi arka bölümü de başlayalım. 2 örgüyü birden götürürüz. Arka bölüme bakın, ön bölümün kolunu bitirdiğimiz bu son ilmek var. Onun yanındaki ilmekten ipi bağlıyorum. Bakın şu şekilde ipimizi bağlayalım. Zaten burada yeri belli bakın. 2, 4, 6 ilmek haroşa olacak. Diğerleri düz örgü olacak. İlk ilmeği şu şekilde çıkarıyorum. Takip edenleri kol bölümündeki patta olan haroşaları tersten ilmekler alarak yapıyorum. Düz örgüye geldim. Düz örgüde burada bir kesme yapıyorum. 2 ilmeği bir alarak takip edenleri burada bulunan bu patta olacak olan 6 ilmekten 2 ilmek öncesine kadar düz örgülere devam ediyorum. Bakın haroşalardan önce 2 düz ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği de tığa takıyorum. Tek ilmek haline getiriyorum. Takip eden 6 ilmek var. Bunları da tersten alarak haroşa yapıyoruz. Son ilmeği düz takıyoruz. Gördüğünüz gibi her iki tarafta birer adet kesme yaptık. Bunların hepsini tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Hepsini çektik. Tekrar bir alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yine yapacağız. Başta bulunan 6 ilmeği haroşa yapıyorum. Haroşaların bitiminde kesme işlemi yapıyorum. 2 ilmeği bir alarak tek ilmek şekline getiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Burada tekrar kesme işlemi yapacağız. Bakın haroşalardan önce tekrar 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği tığa takıyorum. Tek ilmek şekline getiriyorum. Takip eden 5 haroşayı haroşa yapıyorum. Sondakinde düz ilmek yapıyoruz zaten. Şimdi hepsini başa kadar çekelim. İki sırada kesme yaptık. Şimdi bir kesme daha yapalım. Ön bölümlerde, kollarda da aynı şekilde 3 defa kesme yapmıştık. Arka bölümlerde de 3'er defa kesme yapalım. Bir sıra daha bakın devam ediyoruz kesme işlemine. Haroşaları tersten ilmekler alarak haroşa yapıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Takip edenleri düz yapıyorum. Buraya kadar 2 ilmek öncesine kadar gidelim. Burada bir kesme yapalım.
Örgümüze devam edelim. İlmekleri çekelim. Kesme işlemini bitirmiş şekilde gelelim. Bakın 3. kesme işleminde yaptım. 1, 2, 3 sırada her iki taraftan birer kesme yaptık. Ben bunu yeterli görüyorum. Artık arka bölümün örgüsüne bu şekilde bu sayılarla devam edeceğiz. Ön bölümde bu koldan sayarak bakabilirsiniz. Kaç sıra yaptıysak arka bölümde de o kadar sıra sayısıyla örgümüzü gidelim gelelim, ama artık bakın bu kenarlarda haroşa olacak. Ortalar düz devam edecek. Sadece kesme işlemi yapmayacağız. Bu şekilde önle eşit sıra sayısıyla örelim gelelim. Omuzları birleştirip yeleğimizi bitirelim arkadaşlar. Arka bölümün örgülerini de koldaki kesmelerden sonra düz bir şekilde örerek bitirdim. Kol ile eşit sıra sayısında yaptım. Şimdi bu sıra sonunda kapatma tekniğiyle örgümüzü kapatalım. Bakın şu şekilde yapıyoruz kapatma tekniğini. İlmeğe tığ takıyorum, ilmek alıyorum, ikisini içerisinden geçiriyorum. Tığın üzerinde toplamıyorum. Bakın bu şekilde aldım, çıkardım. İlmek aldım, çıkardım. İlmek aldım, çıkardım. Böyle yaparak bakın şu görüntüyü, boşta olan bir görüntü var. Onu bu şekilde düzgün bir görüntü haline getiriyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kapatalım. Arka bölümün son sırasında bulunan bütün ilmekleri kapatma tekniğiyle bakın sırayı kapadım. Artık omuzları birleştirme işine geldi sıra. Şu şekilde ipimi içerisinden geçiriyorum. Örgüyü bitirmiş oldum. Omuz ile birleştireceğiz. Bakın yeleğimizin şekli böyle. Düzgün tarafı burası yeleğin. Biz örgümüzü ters taraftan birleştireceğiz. Ters taraftan birleştirmek için şu şekilde bakın tersini çeviriyorum. Bu ilmek geçirdiğimiz yer var. Oradan ilk ilmeğe şu şekilde, başlangıçlar biraz zor oluyor. Bu ilk ilmek boşluğuna tığ taktım. Karşıdan da ilk ilmek boşluğuna tığ takıyorum. İlmek alıyorum, içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde bir zincir çeker gibi yaptım, sağlamlaştırdım. İkinci ilmeği bakın şu şekilde ikinci ilmek boşluğu var. Buna tığ taktım. Karşıdan da ikinci ilmek boşluğuna tığ takıyorum. İlmeği alıyorum. Çıkarıyorum. İlmeği alıp içerisinden geçiriyorum. Üçüncü ilmek boşluğuna tığ taktım. Karşıdan da üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği alıyorum, içerisinden geçiriyorum bakın. Bu şekilde ilmekler karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde bu işlemi yapıyoruz. Kaçıncı ilmeği alıyorsak karşıdan da aynı ilmeği alalım. Kaydırma yapmayalım. Görüntü olarak düzgün görünmez. Her ilmek boşluğunu karşıdan ilmek boşluğuyla birleştiriyorum. Bu ön pat yaptığımız yere kadar bu şekilde omuzları birleştirme işlemini devam edelim. Bakın son ilmeği de birleştirme işlemini yaptım. Ön pattayız. Ön patım burada. İpimi artık kesebilirim.
Burayı bakın diğer ön bölümü yaparken pervaz yapmıştık. Bu şekilde arka bölüme birleştirip buradan da bunu birleştireceğiz. O görüntüyü elde edeceğiz. Şimdi diğer omuz bölümünü yapalım. Diğer omuz bölümü için bakın bu birit gibi olan yeri yaptığımdan burada kaldım. Bu omuzda bulunan ilmekleri de diğer omuzda yaptığım gibi kapatma tekniği yapıyorum. Bakın bu arka bölümde kullanacak olduğumuz biye bölümünü yaptığımız yerden ipin ucunu bağlıyorum. İlk ilmeğe şu şekilde bir ilmek çıkaralım. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Son ilmeği de tığ taktım. Sırayı kapadım. Şimdi bunu ikisini birleştireceğiz. Bakın arka omuz ile bu omuzun ilmek birleştireceğiz. İlmeği devam ettirelim. İlk ilmeğin olduğu yere tığ takıyorum. Bakın iki ilmek arasında olan bu boşluğa tığ taktım. Karşıdan da kol tarafından ilk ilmek arasındaki boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bu başlangıcı biraz sert yapalım, sıkı yapalım. Bir zincir çekiyorum, sağlamlaştırıyorum. İkinci ilmeğe bakın. Buradan şu ikinci ilmeğin olduğu boşluğa tığ takıyorum. Karşıdan da ikinci ilmek boşluğuna tığ takıyorum. Birleştiriyorum. İlmekler birbirine denk gelecek şekilde birleştirme işlemlerini yapalım. Devam ediyoruz. Bakın bu biyenin bitim noktası başlangıç noktasına da bu şekilde ilmeğimi bağladım. Şimdi bu biye bölümünü arka bölüm ile birleştireceğiz. Oraya devam ediyorum. Bakın burada kesmiyorum ipimi. Arka bölüm ile oraya devam ediyorum. Bu şekilde bakın biyeden olan ilk ilmeği tığa taktım. Arka bölümün ilk ilmeği tığa taktım. Devam ediyorum. Bakın her bir sırayı karşıdan ilmeğe takıyorum. Bu şekilde devam edelim. Biye bitesiye kadar birleştirme işlemini devam edelim. Bakın son ilmeği de birleştiriyorum. Bu arkaya yapmış olduğumuz biyeyi kaç sıra yapmak gerekiyor diye soran olursa arkadaşlar, omuzların sayısından sonra arka bölümde kaç ilmek kalıyorsa o kadar sıra yapıyorum. Bu ince yaptığımız biyeleri arkada yapacağımız sıra kadar yapıyorum. Bakın son ilmeği de birleştirdim. Burada ilmeği içerisinden geçirelim.
bu şekilde ipi içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu iki biyenin, bakın, biyenin ucuyla diğer ön patın birleşimini yapacağız. Onu ben ön patı yaparken biraz ip bırakmıştım. Onunla yapmak istiyorum. İlk ilmeğe tığ takıyorum. Bakın ön patlarda, şu anda ön pattayız. Omuzu geldiğimiz biyenin ucundayım. Biyenin ucuyla ön patın ilk başlangıcını şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Omuzları yaparken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yapıyorum. 6 ilmek var zaten. Bu 6 ilmeği karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Bakın son ilmeği de yapıyorum. Bitiriyorum. Artık ipi burada kesebilirim. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın yeleğimizin örgüsünü böylece bitirmiş olduk. Özellikle erkek bebeklerde bu görüntüyü çok soran oluyordu. Size de böylece bunu anlatmış oldum. Bakın yeleğin örgüsünü bitirdik. Şimdi isteyen arkadaşlar bunun çevresinden bir sıra sık iğne gitmek isteyen gidebilir. Ben gitmek istemiyorum. Bu düğme deliği yaptığımız yerlerin tam karşılarına gelecek yerlere düğmelerini dikelim. Yeleğimizi bitmiş haliyle bir görelim. Yeleğin düğmelerini de diktim bakın ben. Cep görünümlü bölüme de 2 düğme diktim. Güzel bir görüntü elde ettik. Yeleğin arka görüntüsü de bu şekilde oldu. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Yeleğin enini ölçüyorum. Bakın kol altından eni 28 santim. Tam boy yüksekliğini ölçüyorum. 33 santim. Kol altından itibaren yüksekliğini ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren olan yükseklik 19-20 santim bakın. Bu yeleğimiz 1-1,5 yaş bebek için ideal bir ölçüde oldu. Ben bu yeleği zevkle anlattım. Ümit edelim siz de zevkle yapmışsınızdır. Yapması çok kolay. Sadece bu roba bölümünde değişik bir model uyguluyoruz. Yeleğimizin ölçülerini de verdiğimize göre bugünlük yelek anlatımımızı burada bitirebilirim. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok kolay bir yelek yaptık. Tunus işi örgülerle yaptık biz bugün bu yeleği. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.